Yine güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bu da arkadaşım Bayan Kirpi. Nasılsın Bayan Kirpi? İyi misin? Umarım sizler de iyisinizdir. Örgü oyuncak projeleri çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de bayılıyorum. En sevdiğim de ne? Dümdüz parçalardan bu güzel oyuncakları yapabiliyor olmak. Bayan Kirpi de öyle. Sadece dümdüz dikdörtgen parçalar öreceğiz ve bu güzel oyuncağı yapabileceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kirpimiz için 2 tane farklı ip kullanıyorum. Sırtı ve gövdesi için. Gövdesi için Nako Rekor kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir ip. %100 premium akrilik, gayet dayanıklı bir ip. Yumuşacık ama elinize aldığınızda gerçekten çok güzel, yumuşacık bir ip. Renk kodu olarak da böyle ten rengine yakın bir şey seçmek istedim. 256 renk kodu ama rengi çok güzel, başka şeylerde de kullanabilirsiniz. 3,5-4 numara şişle örülmesi öneriliyor. Ben 4 numara şiş kullanacağım. Tam 30 tane ilmek attım. Bir sıra ters örgü ördüm. Şimdi 40 sıra olana kadar düz örgü öreceğim. Bir dikdörtgen parça oluşturacağız. Başta da söylediğim gibi. Tam 40 sıra düz örgü ördüm. Bakın şuradaki V'leri saydığınızda 40 sıra olacak. Ölçü vermem gerekirse de 10 santime 12 santim uzunluğa gelene kadar ördüm. Artık bitiriyorum ve gövdesi, yüzü ve göbişi, gövdesi olmuş olacak. Gövdesi bitti. Şimdi sıra geldi kirpinin arka kısmına, sırt kısmına, hani o dikenli kısmına. Onun için Nako Rain kullanıyorum. Bu dikenleri oluşturacak ama kendisi o kadar yumuşak bir ip ki. Gerçekten çok güzel bir dokusu var. Çok güzel yakalar, şapkalar yapabilirsiniz. %100 polyester bir ip. Çok parlak, çok güzel böyle. Renk kodu olarak da söylemem gerekirse 3154. Şiş numarası da 4 ya da 5 numara şişle örülebilir deniyor. Ben yine zaten 4 numara şişle örmüştüm diğerini. Bunu da 4 numara şişle örmeye devam edeceğim. 30 ilmek attım. Bunda ne ördüğünüz hiç fark etmiyor. Zaten kendi kendine bir model oluşuyor. Bakar mısınız? Çok güzel bir ip. Haroşa öreceğim. Dümdüz haroşa bir parça öreceğim. Yine dikdörtgen bir parça örüyoruz. İşte dikdörtgen bir parça ördük. Bunda zaten sıra sayamayacağınız için size direkt santim vermek istiyorum. Boyu 18 santim, eni de 13 santim. Burada zaten dikkat etmeniz gereken santimler ya da ölçüler değil. Gövdesi şöyle sırt kısmından 1-1,5 parmak daha küçük olacak. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz bu yüzden. Hiçbir ölçüye de bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Şöyle ayaklarını ve kollarını ördüm. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bundan da 4 parça yapacağız. Nasıl ördüm? 4 tane ilmek attım. Şöyle düz örgü ördüm. Yanlardaki şu delikleri sayarsanız 8 sıra, V'leri sayarsanız 17 sıra. Yani ben bunlarla hiç ölçmekle uğraşmak istemiyorum, saymakla derseniz de 5 santim uzunluğunda bir parça ördüm. Şöyle ne yapıyoruz? Bu düz tarafı bana gelecek şekilde şöyle tutuyorum. Şu şekli verebilmek için. Ortadan ikiye katlıyorum, yani ters tarafı şimdi geliyor. Her iki yanını da dikiyorum. İki yanını da diktikten sonra şöyle tersine çeviriyorum. Düz yüzü dışarı gelecek. Bu ayaklarını ve kollarını hiç elyafla falan doldurmaya gerek yok. Zaten böyle sert bir şekil alıyor. Dümdüz duruyor. İpini hiç çıkartmıyorum. Çünkü bu iple direkt gövdesine monte edeceğim. İşte kolları ve bacakları oluştu. 4 tane parça yaptık. Şimdi sıra geldi kirpiyi oluşturmaya. Nako Rain ile dikeceğim. Çünkü direkt ön yüzünden dikeceğim. Şöyle arkadaki dikdörtgen parçayı öne kıvırarak birleştireceğim. Böyle hani saçları oluşmuş gibi olacak.
Direkt aynı iple dikiyorum. Ön yüzden dikiyorum çünkü hiçbir iz olmuyor. İp içinde kalıyor. Hiç dikiş izlerim belli olmuyor. Yapılışı çok kolay oluyor bu yüzden. Şöyle kıvırıyorum. Köşe kısımları biraz yuvarlayarak dikiyorum. Kirpinin de öyledir ya, top gibidir böyle, sırtı gövdeyi biraz alır. Bakın şöyle iki tarafı yaptım. Köşeleri biraz toplayarak diktim. Şimdi diğer iki yanı da dikeceğim. Üç tarafını da birleştirmiş olacağım. Üç tarafını da diktim. Şimdi yüzüne geldi sıra, yüzüne şekil vermeye. Öncelikle gözlerini yaparak başlıyorum. Ben hazır göz kullanacağım. Şöyle vidalı. Bakın, eğer bundan yoksa boncuk da takabilirsiniz. Sadece iple de yapabilirsiniz ama bu vidalı gözler çok kolay bir şekilde takılıyor. Gözlerinin yerini belirliyorum. Şöyle takıyorum. Aynen vidalı küpe gibi. Arkadan da şu arkasını takıp sıkıştırıyorum. Zaten bir çıt sesi duyacaksınız. Arkadan vidalarını da takınca gerçekten çok sağlam bir şekilde oturuyor. Gözlerini yaptıktan sonra şimdi suratına şekil vermeye sıra geldi. İçini dolduracağız. Şöyle elyafla baş kısmını dolduruyorum. Yumuşacık elyaf. Oyuncağım da yumuşacık olacak. Şöyle içini, baş kısmını doldurunca sıra geldi burnuna. Burnu için şöyle hazır siyah bir pompon kullanıyorum. Eğer yoksa hiç sorun değil. Biraz daha elyaf alın. Şöyle biraz elinizde yuvarlayın ve içten o burun kısmına takın ve üzerini siyah iple dikin. Gayet bu pompon gibi olacaktır. Kendiniz de pompon yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi hazır bir pompon da kullanabilirsiniz. Tam gözlerinin ortasına burnunu da koyuyorum. İşte kirpimizin suratı oluştu bile. Şöyle dikelim. İşte kirpimizin kafası oluştu. Şimdi yine gövdeyi diktiğim iple, yani nako rekorla şuradan iğnemi geçiriyorum ve boyun kısmını oluşturacağız. Şöyle hafif teller gibi ilmeklerin arasından geçiyorum. Bakın şöyle. Ve çok fazla değil, hafifçe büzdürüyorum. Yani hafif bir boyun oluşturacağım. Çok böyle boyunlu olmaz zaten, biliyorsunuz. Sadece çok hafif bir büzgü yapıyorum. Şöyle çekiyorum ipimi. Sonra da alttan sabitliyorum. Orası böyle zaten boynu oluşturmuş oluyor. Çok fazla şekil vermeye gerek kalmadan kirpi oyuncağımız çok bir şekilde oluyor gerçekten. Şöyle ipi aşağıdan alayım ve sabitleyeyim. İşte boynu oldu, bakın. Arkasına hiçbir işlem yapmadık. Orası zaten dümdüzdür bildiğiniz gibi. Şimdi sıra göbişine geldi. Göbişi biraz göbişli olsun. Şöyle daha fazla elyaf koyacağım oraya. Benimki biraz göbişli bir kirpi. Şöyle iyice dolduruyorum. Ve alt kısmını da yine reynle ördüğüm kısmı yukarı gelecek şekilde dikiyorum. Bakın. Şöyle yine üstten reynle dikiyorum ki hiç iz kalmıyor. Hiçbir şekilde diktiğim anlaşılmıyor. Ve kirpim hazır gibi. Şimdi sıra geldi kollarına, ayaklarına. Onları da şöyle oturtalım. İplerini zaten kopartmamıştık. Direkt aynı iplerle gövdeye monte ediyorum.
İşte kirpimizin kolları ve ayakları da hazır. Şimdi şöyle saçına da ufak bir kurdele takmak istiyorum. Çünkü benimki bayan bir kirpi. Erkek olacaksa hiçbir şey yapmayın ya da boynuna bir papyon takın. Ben şöyle şuraya bir tane de fiyonk oturtmak istiyorum. Onu da şöyle dikelim. Ve kirpime biraz da mahcup bir hava vermek istiyorum. Yanaklarını hafif allık sürüyorum. Kuru boyayla da yapabilirsiniz. Cilde zarar vermeyecek bir şey olmalı. Şöyle hafifçe dokunduruyorum. Azıcık mahcup yanaklara sahip olsun istiyorum. İşte mahcup kızımız hazır bile. Hoş geldin bayan kirpi. İşte bayan kirpiği yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Çocuklarınızla yapın lütfen ve mutlaka yaptıklarınızın fotoğraflarını ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.